Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Alaçatı'nın meşhur olan lor kurabiyesi tarifim var. Henüz Alaçatı'da bu kurabiyeyi yemediyseniz evde yapıp orada yediğiniz lezzette, hatta daha güzelini de evde bu tarifle yapabilirsiniz. O kadar iddia ediyorum. Çok lezzetli, muhteşem bir kurabiye tarifidir. Benim en sevdiğim ilk 5 kurabiyenin içerisindedir. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu kurabiye hamuru vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Cıvık olması gerekiyor. Cıvık olacağı için üzerine ekstra bir un ilavesi eklemeyin lütfen. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Tam reçeteye dikkat ederseniz muhteşem orijinalindeki lezzete ulaşabilirsiniz. Öncelikle 350 gram sürülebilir lor peynirini uygun bir kabımızın içerisine ekleyelim. Bu sürülebilir lor peyniri olmalı. Bu şekilde, bu kıvamda. Hani bildiğimiz lor peyniri değil, tuzlu veya tuzsuz olan, sürülebilir, paketli olarak satılan, birçok markada satılan sürülebilir lor peyniri olması gerekiyor. 350 gram lor peynirimi ekledim. 100 gram tereyağımı ekledim. Oda sıcaklığında bekletip yumuşattığımız tereyağı ve 1 Türk kahvesi fincanı ölçüsünde sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurtanın sarısına 1 adet yumurtanın da akını ekleyelim. Yani 2 adet yumurtanın bir tanesinin akını eklemiyoruz. Üzeri için ayırıyoruz. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yani 100 mililitre ölçüsünde toz şekeri ekledim ve bu malzemelerimi yaklaşık 3 dakika kadar el çırpıcısıyla çırpıyorum. Dilerseniz bu aşamada mikser de kullanabilirsiniz. Mikserle 2 dakikada çırpabilirsiniz. İki buçuk su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Özellikle bu kurabiye diğer kurabiye hamurları gibi yumuşak kıvamlı değil. Olabildiğince cıvık kıvamlı bir kurabiye harcı oluyor. Yani kekimsi birazcık olması gerekiyor. Vermiş olduğum ölçülerin üzerinde bir ekstra un ilavesi yapmayalım. Bu sefer istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Bu aşamada ilk önce 2 su bardağı unumu ekledim. Sonra yarım su bardağı unumu ekledim. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 adet limonun kabuğunun rendesini ilave ediyorum. Limonumuzu güzelce yıkayalım. Kuruduktan sonra rendeleyebilirsiniz. Limon rendesi yerine dilerseniz portakal rendesi de ekleyebilirsiniz. Tabii ki çok yakışır ama orijinalinde Alaçatı lor kurabiyesine limon rendesi eklenir. Şahane bir kurabiye tarifi. Gerçekten denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Bu malzemeleri ekledikten sonra el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Ve yarım su bardağı unumu ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un eklemiş oldum. Ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir kurabiye hamuru. Eğer zorlanırsanız elinizle şekil vermekte, sıkma torbasının içerisinde bu kurabiye harcını ekleyip ucunu kestikten sonra da yağlı kağıt seri fırın tepsisine aralıklı bir şekilde sıkıp dizebilirsiniz. Veya buzdolabı poşetinin ucunu da kesip o şekilde kurabiye hamurunu içerisine ekleyip yapabilirsiniz. Ya da elinizle yapmak isterseniz elinizi hafifçe sıvı yağla yağlayın. Ondan sonra hamurdan parçalar kopararak avucunuzun içerisinde yuvarlayabilirsiniz. Bakın ama gördüğünüz gibi benim avucumun içerisinde hiçbir şekilde elime yapışmadı. Hızlı bir hareketle yuvarlak şeklini verdikten sonra avucunuzun içerisinde de kolaylıkla yapışmadan şekli oluşturabilirsiniz. Sadece kurabiye hamurunu elinize aldığınız zaman cıvık oluyor parmak uçlarınız ama sonrasında çok güzel kendini toparlayan bir kurabiye hamuru. Ben bu arada buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. Mutlaka buzdolabında 1 saat bu kurabiye hamurunu dinlendirmeniz gerekiyor. Bu en önemli ikinci püf noktalarından bir tanesi. Birincisi un miktarı, ikincisi de buzdolabında mutlaka en az 1 saat kadar dinlendiriyoruz ki kurabiye hamurumuz güzel bir kıvam alıyor. Aynı çatlak kurabiyesinde yaptığımız gibi kakaolu, limonlu çatlak kurabiyesi tariflerinde yaptığımız gibi kurabiye hamurunu buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor.
Bakın, sizlerle paylaştığım birçok kurabiye tarifinin farklı püf noktaları var. Hem pişirme süresi hem içerisindeki harcı, içerisindeki harçla birlikte buzdolabında dinlendirilmesi, tereyağının oda sıcaklığında olması veya yumurtanın oda sıcaklığında olması, büyüklükleri, küçüklükleri veya unun markasına göre birçok kurabiyeyi farklı lezzetlerde lezzetlendirebiliyoruz. O yüzden vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız bütün kurabiyeleriniz veya bütün tatlılarınız muhteşem olacaktır. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyelerimi aralıklı bir şekilde dizdim. Çünkü oldukça yayılıyorlar, hafiften birleşiyorlar. Hatta biraz daha bu gördüğünüz görselden daha aralıklı kurabiyelerinizi yerleştirebilirsiniz. Çünkü benimkisi birazcık yapıştı. Yapışmasını istemiyorsanız eğer buna özen gösterin lütfen. Kurabiyelerimizin üzerine bir kenarda ayırdığımız yumurta akına fırça yardımıyla kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Sonrasında toz şeker serpelim. Kurabiyemizi hazırladıktan sonra üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken püf noktası, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 25 dakika kadar fırınınıza göre kontrol ederek pişirelim. Özellikle fırınınızın alt tabanına yakın olan rafa koyalım. Yani 5 raflıysa fırınınız alttan ikinci rafa tepsinizi koyabilirsiniz. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Pişirme süresini lütfen kontrol ederek pişirelim. Altı ve üzeri kızardıktan sonra yaklaşık 25 dakika içerisinde kurabiyeleriniz pişecektir. Bu süre önemli. Ağır 170 derecede pişmesi de çok önemli. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Benim fırınımda tam 25 dakikada pişti. Hafiften yapışmalar oldu. Dediğim gibi birazcık daha aralıklı olarak yaparsanız yayılma oluyor. Aynı bu Amerikan cookie tarzındaki kurabiyelerde olduğu gibi. Ama hiçbir sorun değil. Böyle de ikram edip yiyebilirsiniz. Aşırı lezzetli bir kurabiye. Fırın tepsisinde de sizlere şöyle yakından kıvamın dokusunu göstermek istiyorum. İçi yumuşacık bir kurabiye, dışı ise hafif kıtır çıtır bir dokusu olan kurabiyedir. Gerçekten çok lezzetli. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kurabiyelerimi sunum tabağıma diziyorum. Sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda emekle, sevgiyle sizlerle paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime yardımcı olmak adına düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.